Bu videoda Bitcoin'in ve diğer altcoin'lerin 2022 yılında kripto para sektöründe neler olacak diye merak edilen soruların cevaplarını kısa ve öz bir şekilde paylaşacağım. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoyu izledikten sonra videonun size bir faydası olduğunu düşünürseniz beğenip abone olabilirsiniz. Umarım geride bıraktığımız yılın hem kripto para sektörü hem de blockchain altyapısıyla geliştirilen NFT, GameFi gibi yeni teknolojiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu biliyorsunuz. 2020'nin son aylarında hızlanan değişim ve gelişim süreci, bize 2022 yılı içinde bazı fikirler veriyor. Bugün artık, dijital varlıklara yönelik farkındalığın artmasını göz önünde bulundurduğumuzda, sadece Bitcoin fiyatlandırmasının ön planda olacağı ihtimalinden oldukça uzaktayız. Altcoin'lerin daha büyük kitlelerin ilgisini çekmeye başlaması, düzenleyici kurumların daha aktif rol oynamaya başlaması ve yatırımcıların NFT, GameFi, Metaverse gibi gelişmekte olan alanlardaki fırsatlara yoğunlaşmasıyla ilginç günler bizi bekliyor. NFT'ler ve GameFi, dijital varlık adaptasyonunu artıracak. Pandemi etkisinin sürdüğü global ekonomik konjonktürün yanı sıra yeni kullanım alanlarıyla ilgi uyandıran dijital varlıkların 2022 yılında daha da çok sayıda insan tarafından benimsenmesini bekliyoruz. Bu artışta özellikle NFT'ler ve GameFi gibi halen müthiş bir gelişme potansiyeli taşıyan alanların etkili olacağını söyleyebiliriz. Yakından takip ettiğimiz bu ivmenin arkasında ise, 2021 yılında NFT'ler özelinde tahminlerinde ötesinde gerçekleşen yoğun ilginin varlığını göz önünde bulundurmak mümkün. Öyle ki sanat, gayrimenkul veya bir spor takımındaki hisse gibi çeşitli varlıkların tokenlaştırılmasını ve sahipliğini sağlayan blockchain tabanlı bir kripto varlık olan NFT'ler, Collins Dictionary tarafından 2021 yılın kelimesi seçildi. NFT'leri 2022 yılında merakla takip ederken, blockchain teknolojisi sayesinde oyun içi varlıklar ve mikro ödemelerle yeni bir seviyeye gelen GameFi'de yeni gelişmelere şahit olacağımızı söyleyebiliriz. Metaverse, kripto tabanlı yeni ekonomileri canlandıracak. İnternetin sanal gerçeklik katmanı olarak nitelendirebileceğimiz Metaverse, kurumsal yatırımcının artan ilgisiyle en büyük teknoloji trendlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ayrıca sahip olduğu değişim araçları, kripto para ve NFT'ler gibi dijital varlıklar, Metaverse'deki ilerleyişle doğru orantılı olarak çeşitlenmeye devam edecek. Hayatın akışında sıkça karşılaştığımız yeni bir mizah kültürü, oyun eklentileri, dijital sanat, gayrimenkul ve spor varlıklarına yönelik artan talep NFT'lere olan ilgiyi artırırken, sahipliğin etkinleştirilmesi, Metaverse evreninde NFT'leri çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Oyunlaştırma kurgusu, kurumsal markaların ilgisi ve yeni trendlerle, Metaverse'yi yeni bir çağa başlatan unsurlardan biri olarak görmek mümkün. Hizmet ve ürünlerinin kullanıcı sayısı yaklaşık 4 milyon olan DeFi, 2022 yılında da merakla takip edilecek başlıklardan biri olacak. Metaverse'teki kurumsal ilginin önemli bir belirleyici olması gibi DeFi'de de kurumsal yatırımcının büyüme potansiyelini pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Bireysel yatırımcı için finansal piyasalara giriş ve yatırım anlamında çok daha düşük bir giriş seviyesi sunması açısından avantaj yaratan DeFi'nin önünde kitlesel bir kabul için uyumluluk odaklı gizlilik ve KYC, müşterini tanı gibi bir takım süreçlerin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sosyal kimliğin şekillenmesinde yeni bir unsur, DAO'lar. Topluluk ve uygulamalar için merkeziyetsiz bir yönetişim mekanizması olan ve sosyal kimliğin şekillenmesinde en önemli unsurlardan biri haline geleceği öngörülen DAO'lar da 2022 yılının ana başlıklarından biri olacak. ABD'de başlayan DAO'ların tüzel kişilik olarak tanınması tartışmaları eğer yasal hale gelirse, kurumsal şirketler açısından tıpkı Metaverse'te olduğu gibi bir hareketlilik görmek mümkün olabilir. Bugün Facebook'un Meta adıyla Web 2.0'dan Web 3.0'a geçişine benzeyen DAO'laşma süreci hayata geçerse, DAO'lardan elde edilecek tokenler, Web 3.0'da kişilerin sosyal statüsü olarak yeni bir kapı açacak. Tüm bunların dışında yakın zamanda Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü biliyoruz. Biraz zaman geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönergelerin ve düzenlemelerinin yapıldığını söyledi. Bitcoin'in bu aralar büyük bir düşüşte olduğunu biliyoruz. Bunun için oluşturduğumuz Bitcoin neden düşüyor adlı videomuzu merak edenler için açıklama kısmına linki bıraktık. İsterseniz kanalımıza girerek oradan da izleyebilirsiniz.
Bitcoin ve diğer altcoin'lerin artık tepki zamanı geldi çünkü 2022 yılının ilk FOMC toplantısının ardından endeksler, metal fiyatları, kripto paralar geri çekildi ve Fed'in sancısı tüm piyasada hissedildi. Her ne kadar beklentilerden daha şahin, faiz artırma yanlısı bir görünüm olarak sunulsa da 2022'nin değişen oy veren üye kadrosu zaten faiz artırma konusunda daha keskindi. Bu nedenle beklentiler dışında bir görünüm oluştuğuna katılmamakla birlikte Mart ayında faizin artacağı da fiyatlamalara girmiş oldu. Piyasa fiyatlamalarında önce kararın sindirilip fiyatlaması ardından da kendi dinamiklerine dönmesi beklenir. Bitcoin dün 39 bin dolar seviyelerine yaklaşsa da Fed'in ardından 35 bin dolar bölgesine geri çekildi. Ancak son zamanlardaki para girişleri ve borsalardan BTC çıkışları göz önünde bulundurulduğunda 35 bin dolar seviyesinden itibaren BTC'ye tepki verebilir ve bu da altcoin'leri yeniden hareketlendirebilir. Aynı zamanda Rusya'dan da kripto para ve madenciliği yasaklamayacakları yalnızca regüle edecekleri açıklaması yapılmasıyla yine baskıyı hafiflettiğini düşünebiliriz. Bitcoin'de tüm senaryolar 35 bin dolar üzerinde tutulmada geçerlidir. Fed'in atlatılması sonrası piyasada bir miktar rahatlama ve 35 bin dolar üzerinde kaldıkça buradan 40 bin dolar bölgesine tepki bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, elimizden geldiği kadar kaliteli bir sunum ile sizlerle videolarımızı paylaşıyoruz. İzlediğiniz bu videonun size bir faydası olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.